Evet arkadaşlar, tekrardan merhabalar. Örgülüm YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlerle birlikte motiften oluşturacağım burs çantamın yapım aşamalarını anlatacağım. Adım adım gideceğiz. Kafanız karışmaması için bütün detaylarıyla birlikte vereceğim. Bu şekilde toplamda 5 adet motiften oluşuyor ve birleştirerek gideceğiz. Astar kısmına nasıl birleştirmemiz gerektiğini hepsini anlatacağım tek tek. Şimdi kullandığım burada tığım benim 2,5 milimetre numara tığ. Amigurumi iplerini alıp veya koton tarzı ipleri alıp bu şekilde motifler elde edebilirsiniz. Evet, burada astarım için dikiş ipime ihtiyacım olacak. Bakın, toplamda şöyle 10 santimlik bursta nasıl bir çalışma yapacağız? Hep beraber adım adım gideceğiz. Şimdi modelime geçmeden önce kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. Şu an beni izleyen arkadaşlarım, kanalıma abone değilsiniz. Lütfen abone olmayı unutmayın. Destekleriniz benim için çok önemli. Şimdiden destekleyen herkese teşekkür ederim. Kafanız herhangi bir şeyde takılmış olursa aşamada yorum kısmına bırakabilirsiniz. Ben elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım. Haydi birlikte yapım aşamasına geçelim. Bakın, şu şekilde sihirli halkamı yapıyorum. Ve 1, 2, 3 tane zincir çektim. 3 zincirden sonra tığıma ipimi aldım. Burada bakın 2 ilmeğimi bir çektim. 2 ilmeğimi bir çektim. İlmeğimi aldım tığıma. Halkanın içerisinden geçerek 2 ilmeğimi bir çekip 2 ilmeğimi bir çektim. Tekrardan aynı şekilde ilmekleri ikili ikili çekerek arkadaşlar ikili trabzan oluşturacağız. Toplamda zincir de sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 16 tane ikili trabzan elde etmiş olacağız. Evet, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16. Hemen bakın, ipimi şöyle hafif çekiştirerek arkadaşlar halkamı daralttım. Burada ilk baştaki trabzanın tepesindeki yuvaya girişimi yaparak ip kaydırdım. Bir tane zincir çekiyorum. Şimdi burada ikinci sıram için sarı renk ipime geçeceğim. Herhangi bir yerden girerek tekrardan bakın, burada şöyle bir hareketle zincir çeker gibi bağladım. Sonrasında aynı yuvanın içerisine giriş yaparak burayı daha sağlam hale getirip sık iğne yaptım. Bir tane sık iğne yaptım. Hemen şöyle ilmeğimi yükselterek burada bakın 1, 2, 3, 4. Burada fıstıklarımı oluşturacağım. İpinizin kalınlığına göre ister 3 defa da ister 4 defa da çekebilirsiniz, burayı toplayabilirsiniz. Evet, bir sonraki yuvaya girerek 2, 3, 4 toparladım. Şöyle bir tane zincir çektim, ilmek aldım. Bir sonraki yuvaya geçiyorum. 1, 2, 3, 4 toparladım. Bir tane zincir çektim araya. Bir sonraki yuvaya giriş yaparak toplamda 4 defa da bu şekilde fıstığımı oluşturdum. Bir zincir çektim. Aralara birer zincir çekmeyi unutmuyoruz. Evet, sıramın sonunda toplamda arkadaşlar 16 tane fıstık oluşturmuş olacağız böylelikle. Hemen tamamlayıp geliyorum. Evet, bu şekilde 16 adet fıstığımızı oluşturduk. Bir zincir çektim bakın. Sonrasında hemen baştaki fıstığın tepesindeki yuvaya giriş yaparak ip kaydırma yöntemiyle sıramı kapattım. Bir tane zincir çektim. Burada tabi sağlam olsun diye zincirimi çekiyorum ve ipimi kestim. Herhangi bir yerden geçişimi sağlayarak burada yaprak kısımlarını oluşturacağım. Bakın, zincirle hemen tutturup yine aynı noktaya girişimi yaparak daha da sağlamlaştırdım sık iğne ile. Şimdi buraya 1, 2 zincir çektim. İlmeğimi aldım. Aynı noktaya, boşluğun içerisine
Bakın 2 ilmeğimi aldım. 2 tane ilmeğim kaldı tığımda. Bir tane dolamış oldum. Tekrar aynı noktanın içerisine geçerek 2 ilmeği toparladım. 3 tane ilmek kaldı. Bu 3 ilmeği de birden toparlıyorum. 1 2 tane zincir çektim. Tekrar tığıma ilmek aldım. 2 fıstık arasındaki boşluğa girişimi sağlayarak burada ikili trabzanın yarım trabzan yapıyorum. İkisi kalıyor. İlmek aldım. Tekrar aynı boşluğa girdim. 2 tane ilmeğimi aldım. 3 tane ilmeğim kaldı. Tekrar ilmeğimi tığıma doladım ipimi. 2 tane ilmek var burada, bakın ikisini toparladım. Toplamda 4 tane ilmek var tığımda. Hepsini bir toparladım. 2 zincir çektim. Tekrardan ipimi doladım. Şöyle yarım aldım. Tekrardan 3 tane ilmeğim. 3 tane yarım trabzan yapınca arkadaşlar 4 tane ilmek kalıyor. Bu 4 ilmeği birden toparlamış oluyoruz. 1 2 tane zincir çekiyorum araya. Evet, bu şekilde 16 adet yaprağımızı oluşturduk. 1 2 zincir çekiyorum en son. Bakın ilk boşluğun içerisine girerek, pardon, bu 3 zincirin tepesindeki yuvaya arkadaşlar 3 veya 2 çekebilirsiniz. Bu ipinizin inceliğine, kalınlığına göre demiştim. Çok ince olanlar 4 zincir de çekebilir başlangıçta. Hemen burada tekrar ipimi kesiyorum. Burada bakın yine ipimi aynı yöntemle şu şekilde bağladım. 1 2 3 tane zincir çektim. 1 2 defa doladım bu sefer. Hemen aynı noktaya giriş yaparak 2 tane ilmeği bir çektim. 2 ilmeği bir çektim. 2 ilmeği bir çektim. Bu şekilde bakın 2 defa doladım. Üçlü trabzan yapıyoruz. İkili ikili 3 defa da çektiğimiz için buna üçlü trabzan deniyor. 1 2 zincir çekiyorum araya. 2 ilmek tekrar doladım. Aynı noktaya, burası motifimin tam köşesi olacağı için trabzanlarımı uzun yapıyorum. Köşeyi oluşturmak için 3 defa da çekiyorum üçlü trabzan halinde. Evet, tekrar ilmeğimi aldım. Bakın bir sonraki yaprak boşluğunun, yaprakların arasındaki boşluğa girerek burada tek defada alıp ikili trabzan oluşturdum 3 adet. İlmeğimi aldım. Bir sonraki boşluğa girerek burada tekrardan 3 adet ikili trabzan yapıyorum. Bir sonraki boşluğa girerek buraya da yine aynı şekilde 3 defa ikili trabzan oluşturdum. 2 defa doladım. Bir sonraki boşluğa geçerek buraya yine ikinci köşemi oluşturacağım. Bakın hep 2 defa doluyorum köşeyi oluştururken. 1 2 3 defa da çekiyorum. Bir iki zincir çektim. 2 defa doladım. 3 adet üçlü trabzan köşelere yerleştiriyorum. Araya 2 zincir çekiyoruz. Evet. İkinci boşluğun içerisine girerek tekrardan 3 adet ikili trabzan. Son kez ikili trabzanımı 3 adet yerleştirdim sırama ve burada bakın hemen araya hiçbir zincir çekmeden baştaki yuvaya geçip burada ip kaydırarak motifimi hızlı bir şekilde yapmış oldum. Evet, burada ipimi kesiyorum arkadaşlar. Birleştirme işlemi için oradaki motifimi alıyorum. Hemen arka taraftaki ilmeklerin bu arada iç taraflarından girişimi sağlayarak birleştirmemizi yapacağız. Burada hemen bakın ilk ilmeğimi, o çektiğim 2 zincirin ilk ilmeğini köşedeki ve buradakini alarak ipimi alttan yürüterek birleştirmemizi yapacağız.
daha güzel ve şık duracak bu sayede. Şimdi ikinci ilmekleri bakın. Karşılıklı birbirine denk gelen ilmeklerimizin iç taraftaki kanatlarından evet, iç taraftaki kanatlardan girişimizi sağlıyorum. Bakın, buradan aldım. Buradan aldım. İlmeğimi yukarıya taşıyıp kaydırma yaptım. Tekrar buradan aldım. Buradan aldım. Kaydırmamı yaptım. Evet, ilk arka taraftaki parçadan, sonra ön taraftaki parçadan girişimi yapıyorum. Evet, burada sona kadar birleştirmemi yaptım. Şimdi hemen bakın, şuradaki parçamı birleştireceğim şu taraftan. Buradan bakın, son kez ilk zincirleri burada birleştireceğim. Şöyle. Şimdi üçüncü parçamı alarak buradaki ilk zincirden geçiş yapıyorum ve buradaki ilk zincire giriş yapıyorum. Bu şekilde ilmeğimi yukarıya taşırıp kaydırdım. Evet, bir sonraki ilmeğe girişimi yapıyorum. İç taraftaki kanatlar, bakın, her zaman ipimi yukarıya taşıyıp kaydırdım. Tekrar buradan aldım. Buradan aldım. Kaydırmamı yapmış oldum. Buradaki kaydırmalarımı arkadaşlar, buraya gelince bakın, 2 zincir var. Hemen en sonki şu birinci zincire gelene kadar kaydırmanızı yapın. Sonrasında diğer parçayı alın. Dördüncü motifinizi alın. Şuradan başlayarak, tabii ilk diğer motiften alacaksınız ilmeğinizi. Sonra buraya geçip ikisini birleştireceksiniz. Hemen bu kısmı, taban kısmını birleştirip geleceğim ben. Evet, bakın, bu şekilde her defasında sola kayarak 4 tane motifimi merkezde birleştirmiş oldum. Şimdi bakın, en son tamamladıktan sonra burada 2 tane zincirim var. Burada ilk zincirimi hemen nereye giriş yapıyorum? Bakın, şuradaki noktaya arkadaşlar. O ilk baştaki ip kaydırdığım yuvaya girişimi yaparak burada ipimi kaydırmış oldum. Şimdi birinci zincirden girişimi yapıyorum. Sonra yine burada da aynı şekilde birinci zincirden girişimi yapmış oldum. Bu şekilde bakın, ne yapmış olduk? Yukarıya doğru çıkıyoruz. Dört tarafı birleştirdikten sonra yukarı tarafa doğru birleştirmemize devam ediyoruz. Evet, tepeye kadar çıktık. Burada bakın, iki zincirin ilk zincirinden girişimi yaparak son kez burada birleştirmemi yapıp bir tane zincirimi çekip ipimi keseceğim. Şimdi bu kısmı tamamladık. Diğer tarafları da yine aynı şekilde birleştirme işlemini yapmış olacağız. Bakın, burada ilk zinciri almıştım. Buradaki ilk zincirim de ikinci zincirlerim hep boşlukta duruyor. Bu ikinci zincirlerden geçmeden önce bakın, giriş yaparken ilk başta şurada tam orta noktada bulunan ilmeğime geçiş yapacağım ki bir devamlılık sağlasın. Başlangıçta buraya şöyle girişimi yaptım. Bir zincir çeker gibi çektim. Sonrasında bu ikinci zincirlerden giriş yaparak ve buradan şöyle ipimi yukarıya doğru taşıdım.
Bakın buradan ve buradan tekrar buradan giriş yapıyorum. Evet, buradan ve buradan. Bu şekilde yine gösterdiğim gibi bütün bu 1 2 3 tarafını da arkadaşlar tamamlayıp geleceğim. Evet, bakın burada birleştirmemi tamamladım bütün kenarlarını. Şimdi yukarı kısımda ne yapacağız? İpimi kesmedim. Evet, son. Burada yukarı kısım için bakın şöyle bir zincir çekmiştim. Hemen şu birinci zincire bu şekilde girişimi yaparak, hatta boşluktan da girebilirsiniz arkadaşlar. Burada önemli değil. Boşluktan giriyorum. Sonra buradaki ilk baştaki üçlü trabzanın tepesindeki yuvadan girişimi yaparak, bakın burada hep sıkı iğne tekniğine geçmiş olacağım. Bütün yuvaların içerisine sık iğne yapacağım. Evet, burada sık iğne sıramın sonuna geldim. İp kaydırma tekniği kullanarak hemen burada sıramı kapatıp bir tane zincir çektim. Aynı yuvanın içerisine giriş yapıp tekrardan sık iğne yapıyorum. Burada sık iğnelerime devam edeceğim. Kaç sıra yapmak istiyorsanız arkadaşlar, ipiniz kalın olabilir, daha az sıra, veya ipiniz benimki gibi ince ise daha çok sırada çıkabilirsiniz. Hemen ben burayı göz kararı bir tamamlayıp geleceğim. Sonrasında kaç sıra olduğuna bakalım birlikte. Evet arkadaşlar, bakın bu şekilde toplamda sık iğne sıramı 6 sıra boyunca devam ettirdim ve ipimi dikiş payı bırakarak şu şekilde kestim. Şimdi burada astarlama kısmı için hemen ters çevirip şuradaki ölçümü alıyorum. Kenar kısımlara birer santim olacak şekilde ayırırsam 9'a 9 santim olacak şekilde burada bir kare şu şekilde astarımızı elde etmiş olacağız. Bunun etrafını dolanacak şekilde hemen uzun bir şerit keseceğiz. Komple dört tarafında dolanması gerekiyor. O uzun şeridinde yüksekliği arkadaşlar şuradan ölçtüğümde yine 1 santim dikiş payına çıkalım. 11-12 santimde alt tarafta dikiş payına çıkacağız. 12 santim yüksekliğinde, genişliğinde hemen bu kısmı tamamlayıp göstereceğim. Evet, toplamda burada bakın 30 santim 38 santim olacak şekilde genişliği ve 12 santim de arkadaşlar 12 santim 13 santim olacak şekilde yüksekliğini ayarlayın. Hemen kenarlardan bakın, şurası düz tarafı içe gelecek kısım, burası da içe gelecek kısım. Şöyle 1 santim dikiş payı olacak. Kenarlardan iğneleyin. Bu şekilde kenar kısımlardan dikişimizi yapacağız. Evet, burada astarımızı yaptık. Bakın iğneledim. Burada şimdi dikişimi yapacağım. Hemen şöyle. Bakın şurada yükseklik payına 1 santim yukarıya pay bırakmıştık. Katlayıp kenardan yine dikişimi yaptım. Bakın şöyle temiz dursun diye. Onu atladık. Aklınızda bulunsun. Evet, burada dikişimi, gizli dikişimi yapıp artık örgüyle bursu birleştirme işlemine geçeceğiz. Şimdi bakın bu kenarlara bursa geçirmiş oldum arkadaşlar, örgü kısmını, ve bursumun tam kenar kısmı bu çiçeğimi ortalayacak şekilde olacak. Şimdi buralardan isterseniz şöyle kaymaması için kenarlardan da iple tutturabilirsiniz. Bir sağdan bir soldan. Şimdi makas yardımıyla bu örgünün bakın aradaki dikiş kısımları burada.
örgüyü araya sıkıştırarak buradaki dikiş işlemine geçeceğiz. Bir sonraki delikten bakın. Alt kısımdan girerek hemen dip kısımdan çıktım. Tekrardan bir sonraki yuva için bu şekilde burayı istediğiniz şekilde tabii dikebilirsiniz. Hemen tam dibe bakın. Örgüyle astarın tam dibinden girerek bu şekilde, bakın bu şekilde dikişimi tamamladım. Tertemiz bir görüntüye sahip olduk. Şimdi şöyle kapattığım zaman görüyorsunuz, modelimiz ortaya çıktı. Gayet hoş, şık, pratik bir şekilde yapacağımız güzel bir tasarım oldu. Şöyle kapattım. İsterseniz bakın burada kulp takmak için yerleri var. Burada kulplarınızı da takıp o şekilde şık bir şekilde kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar, tarifimin sonuna geldim. Bu şekilde bir ayçiçek motif modelinden sizlerle birlikte tarifimizi çıkarmış olduk. Evet, bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.